Siz de mi buradaydınız? Benim şovmenlik. Herkese merhabalar, ben Kübra. Bugün size geçen yıl gerçekleştirdiğim 10 günlük Japonya gezimde kullandığım JR Pass ile alakalı bildiğim, öğrendiğim bilgileri aktaracağım. JR Pass'i HIS Travel Acentesi'nden aldım. Ben buradayken direkt pasaportumu vererek firma bu arada Şişli'de bulunuyor. Ben Şişli'ye yakın oturduğum için direkt giderek aldım ama internetten de siparişini verebiliyorsunuz. Kargo ile size biletiniz ulaşıyor. Bana şöyle bir belge verdiler. Bu belgede de aslında bunun bir devamı vardı. O belgeyi ben Japonya'ya gittiğimde şöyle gözüküyor mu şeyi? Arkasında mı tutmak gerekiyor? Bu işin raconu nedir? Belli olmuyor ya. Neyse tamam. Üzerinize aktive edebileceğiniz belli bürolar var Japonya'ya gittiğinizde. Ben Tokyo istasyonunda bulunan JR Pass bayisine gittim. Bayi olarak mı nitelendirilir bilmiyorum. Bürosuna gittim. JR Pass'ini ne zaman aktive etmek istediğimi sordular. Ben bulunduğum ilk gün vesaire değil, bir sonraki gün aktive olmasını istedim. O şekilde benim aktive ettiğim günde gitmek istediğin yer neresidir? Burada rezervasyonu yapabiliyoruz, ilk rezervasyonu dediler. Ve bana ben Tokyo'dan Hiroşima'ya gitmek istediğimi söyledim. Aktarmalı bir şekilde istediğim kısımda olacak şekilde koltuklarımı ayarlayarak JR Pass'imi aktive ettiler. Bu arada ben 7 günlük JR Pass aldım. Ben ilk başta JR Pass'imi verdiğimde bana şöyle bir belge verdiler. Bunun arkasını tutmak lazım galiba. Öyle mi oluyor bu? Böyle bir belge verdiler. Burada önemli olan şey tarihi. Ne zaman aktive olduğunun tarihi. Ayrıca bu belgeyi böyle gerçekten hani çok dikkatli bir şekilde korumanız gerekiyor. Bu biletiniz sizin asıl biletiniz. Sizin mesela gitmek istediğiniz yerleri bürolardan ya da orada makineler oluyor genellikle metro istasyonlarında. Metro istasyonlarının önündeki makinelerden aktive edebiliyorsunuz ve istediğiniz yere biletlerinizi kesebiliyorsunuz. Bu arada illaki rezervasyon yapmanıza gerek yok. Trenlerin içerisinde bazı kabinlerde de rezervasyonsuz bir şekilde oturabiliyorsunuz. Hani Hiroşima için gittiğimde bana bu Hiroşima Osaka Tokyo'dan Kobe'ye gittim. Şurada gözüküyor mu? Bu niye netlemiyor ya? Arkadaşım şunu netle bir. Bir dakika, teknik bir problem var arkadaşlar. Tamam neyse, bunu ben burada keserim. Vallahi netlemiyor. Neyse, şansınıza küs yani. Bana böyle bir şey verdiler. Burada işte Tokyo'dan ben Kobe'ye saat 10'da ancak şey varmış. Daha erken istemiştim ama maalesef veremediler. 10'da benim o saat 1'de inecekmişim. 7. koltukta 8E'de bulunuyormuş benim yerim. Bu benim ilk biletim. Hiroşima'ya direkt bir şey yok. Tren yok. Ondan sonra asıl tren biletiniz. Bunu da bu arada hani kaybettiğiniz zaman kesinlikle size bir iadesi olmuyor. O yüzden hani çok dikkatli bir şekilde korumanız lazım. Bu sizin her şey. 29.650 yen vermişim. Şu anda 5.300 yen gibi bir ücreti var. Yani 2 katına çıktı diyebilirim. Yani gerçekten çok büyük bir para. Ama ben eğer oraya gittiğimde sadece Tokyo'ya gidecek olsaydım, zaten Tokyo ya da Kyoto'ya gitseydim böyle bir şey almazdım. Ama ben orada 6 şehire gideceğim için Hiroşima, Osaka, Nara, Kyoto, Kamakura ve işte hani Tokyo'da bulundum, işte git gel vesaire. Ayrıca Fuji'nin oraya da böyle çok fazla kez gittim. Yani 6 günde ben çok fazla Shinkansen treni kullandım. Bunun yanı sıra JR Pass'inizin geçerli olduğu bazı metrolar bulunuyor. Ek olarak Hiroşima'da da ben bir ada vardı Hiroşima'ya ait. Oraya gitmek için normal kart almıştım orada. O kartla belli bir yere gittim. Orada bir feribot var. Bu feribota da ekstra para ödememe gerek yok eğer JR Pass'im varsa. Oraya da sadece JR Pass'imi gösterdim. Beni kabul ettiler ve ücretsiz bir şekilde gidip geldim ben adaya. Hatta ilk geyiğimi de o adada görmüştüm. Ben Nara'ya saklıyordum kendimi ama ilk orada görmüş oldum, akşam olsa bile. Bu arada bu broşürde de yazan Nozomi ve Mizuho
trenleri GRPS'e dahil değil. Eğer bu trenlerin içerisine binerseniz ceza ödersiniz. Çünkü onların ayrı bir ücretleri var ve genellikle bulunduğunuz konumdan gideceğiniz yere daha hızlı gidiyorlar. O yüzden ayrı ücretleri mevcut. Ben GRPS'imi kullandığımda Shinkansen trenlerinin hiçbirinde bu arada bir kontrolcü vesaire görmedim. Yani başka birisi görüyor mudur emin değilim. Bu arada ben trene binmeden öncesinde araştırma yaptığımda çok fazla şeyden bahsettiler. İşte bagajınızın alanı, işte bagajınızın belirli bir rezerve yerleri var. O kısma koymazsanız işte üst rafa eğer sığmazsa işte ceza ödersiniz. Bunun için ekstra para vermeniz gerekiyor vesaire gibisinden şeyler çok fazla okuyup görmüştüm. Ama bununla alakalı herhangi bir kontrol yok. Yani ben en azından rastlamadım. Yani şu anda nasıldır gerçekten bilmiyorum. Hani daha sıkı bir kontrol var mıdır emin değilim. Ama benim bulunduğum trenlerin hiçbirinde bu Nozomi ya da diğer hani tür bilet treni haricinde bindiğim hiçbir trende kontrolcü bulunmadı. Yani metroda kullandım, otobüste kullandım, Shinkansen trenlerinde kullandım. Sadece o gün o adamın kontrol yaptığını gördüm. O da ayrı bir tren bileti olduğu için. Adam neyse sadede geleyim. Ben trenin içerisindeyken adam kontrol yaptı. Beni biraz bekletti. Sonra dedi ki burada direkt broşürü gösterdi. Bu trenlere binemezsin. Bunlar yasak. O yüzden sana ceza yazacağım dedi. Benim gözümde yaşlar. Ben dedim yani doları çarptım, TL'yi çarptım, büktüm vesaire dedim burası bana yani sıkıntı. Ve ben bir şekilde allem ettim kallem ettim ve adamın iyi haline denk geldim. Ve bana ceza yazmadı. Ama siz bu kadar şanslı olmayabilirsiniz. Bilemeyeceğim. O sizin kendi şansınıza bağlı bir şey. O yüzden dikkatli olmanıza fayda var. Son dönemde nasıldır bilmiyorum. Özetle benim yaşadığım çok güzel bir deneyimdi. Ben çok zevk aldım. Normalde otobüs ve metrolarda tabii ki de Japonlar hani herhangi bir şey yemiyor ama Shinkansen trenlerin içerisinde istediğiniz şeyleri yiyebilirsiniz. Kimse size bir şey söylemiyor. Eğer böyle bir ailece ya da grupça gidecekseniz tek bir kişi için 12.000 lira para vermek büyük bir para. Ama ben gideceğim. Ben mesela 10 gün bulundum. 10 gün içerisinde 6 şehir yaptım. Hani 6 günde. Bu da çok fazla bir rakam. Ama hani ben bir daha bunu alamayacağımı bildiğim için, bu arada ben artacağını da bilmiyordum. O yüzden ben bunu yapmak istedim. İyi ki de almışım. İyi ki de gitmişim. İnsanın yaptıkları yanına kar kalıyor. Yapmadıkların için düşünmeye devam ediyoruz. Ama pasaportunuzu, bu belgenizi unutmuyorsunuz. Eğer his acentesine gidip ödeme yapacaksanız kartla ya da nakit seçenekleri var. Kartla taksit seçeneği yoktu. Şu an 5.300 yen gibi bir ücret var. Toplamda 12.000 TL. Firmaya gidebilirsiniz. Online siteden de başvuru yapabilirsiniz. Japonya'ya gittiğinizde bazı GRPS yerleri mevcut. Bu yerlerde de GRPS'inizi aktive etmeniz gerekiyor. Onun için bu belgeyi ve yine pasaportunuzu götürmeniz şart. Ayrıca normal GRPS'inizin bu biletini unutmuyorsunuz. Ben bu arada makineleri hiç kullanamadım. Sürekli büroları boş görünce oraya girip oradaki insanlardan istedim gideceğim yerlere rezerve yapmalarını. Yine de rezervasyon yapmanıza gerek yok. Bu kartı kaybetmediğiniz sürece bulunduğunuz yani geçerli olan tarih aralığında istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ayrıca GRPS'e gitmeden öncesinde de nerelerde, hangi metro istasyonlarında ücretsiz olduğunu, bunu kullanabileceğinizi dikkat ederseniz ekstradan da trenler ve diğer ulaşım araçları için ekstra bir para ödemenize gerek kalmaz. Yok bir de gideceğiniz şehirler için aldığınız tren biletlerini eğer bunları kullanmayıp normal ana GRPS'inizi girişte kullanırsanız eğer makine bunları yutmuyor. Yani benim mesela işte Fuji'den Odawara diye bir yere mesela almışım. Bu tren bileti benim elimde ama ben bir sürü tren rezervasyon yaptırdım. Bu benim elimde çünkü ben bunu makinenin içerisine koymadım. Ana GRPS'imi makineye koymuştum. Eğer biriktirmek istiyorsanız da buradaki bilgilerinize göre ilerlersiniz. Bu arada çıkışta yutuyor bunları. Hani onu söyleyeyim. Girişte de değil. Girişte alıyorsunuz, çıkışta yutuyor bunları. Çıkışta koymayın, ana koyun GRPS'inize. Tabii biriktirmek istiyorsanız yani çok bu da bir kağıt bununla mı uğraşacağım? Sen burada konuşmuşsun yeter kadın falan da diyebilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Neyse ben videoyu kapatıyorum. Herkese şimdiden iyi gezmeler diliyorum.
Japonya çok böyle değişik bir yer. Asya ülkeleri içerisinde. Umarım hepinizin hayalidir ve o hayali gerçekleştirdiğiniz bir dönemdesinizdir. Umarım her şey çok güzel olur ve çok güzel bir gezi olur. Şimdiden gezecek herkese mutluluklar diliyorum. Arigato gozaimasu diyorum. Sayonara diyorum. O zaman kapatıyoruz. Bay bay.